Merhabalar. Bu videoya tıkladığınıza göre siz de İngilizce veya başka bir dilde konuşmakta zorlanan grubun içindesiniz. Bu videoda sizinle yabancı bir dil konuşma becerisini geliştirmeye çalışırken yaptığımız bazı hatalardan ve bu hatalardan kurtulmak için ne yapabileceğimizden bahsedeceğim. Ben İngilizce hocası Aylin. Uzun yıllardır Amerika'da İngilizce hocalığı yapıyorum ve videolarım genelde İngilizce öğrenmeye ve arada Amerika'da yaşama odaklı. Burada yeniyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve bundan sonraki videoları kaçırmayın. Bu videoda speaking becerinizi nasıl geliştirirsinizden öte bu konuşma becerisini geliştirmeye çalışırken kaçınmanız gereken hatalar üzerine konuşacağız. Hepinizin bildiği gibi konuşma en zor gelişen becerilerden biri. Bana şu sıralar bir türlü konuşamadıklarından yakınan kişilerden o kadar çok karamsar mesaj geldi ki belki bu video kendinize biraz daha nazik olmanızı, konuşma becerinizin gelişmesi için uzunca bir süreye gerek olduğunu anlamanızı sağlayıp bir nebze de olsa içinizi rahatlatır diye düşündüm. Bakalım bu hataları siz de yapıyor musunuz? Öncelikle konuşmaya çalışırken acaba çok mu doğru gramer kullanmaya odaklanıyorsunuz? Bu sadece Türk öğrencilerin değil, uzak doğulu öğrencilerinde de gözlemlediğim bir konu. Doğru grameri kullanacağım diye aslında akıcılıktan feragat ediyorsunuz. Uzunca bir süre bu fiilin arkasından bu mu gelecekti, ing mi kullanacaktım, is miydi, are mıydı, çok basit bir cümle kurmayayım, biraz komplike gramer kullanayım derken çok fazla duraksayarak konuşmaya çalışıyor olabilirsiniz. Fakat unutmayın, biraz akıcılık daha iyi bir iletişim için gerekli bir faktör. Yani çok fazla doğru gramere takılmadan, hani deriz ya kafa göz yararak konuşmak, hiç konuşmamaktan çok daha iyi. Amaç iletişim kurmak, kendinizi ifade etmek. Birkaç hata yapmak dünyanın sonu değil. Zaten İngilizceniz ilerledikçe daha güzel, hatası çok az olan, daha az olan cümleler kurmaya başladığınızı da fark edeceksiniz. Konuşurken gramere odaklanmak yerine grameri dinleme aktiviteleri yaparak, yani acquire dediğimiz doğal olarak kazanmaya çalışmakta fayda var. Gramer çalışmayın demiyorum ama bu yapıları tek tek izole çalışmak yerine bir bağlam içinde dinlemek, okumak daha sonra onları konuşurken hatırlamanıza daha çok yardımcı olacaktır. Zaten henüz başlangıç seviyesindeyseniz konuşamıyor olmanız çok da normal. Kendinize biraz zaman tanıyın. Başka bir hatada acaba çok mu hızlı konuşmaya çalışıyorsunuz ve konuşamadığınız için de kendinizi konuşamıyor olarak etiketliyorsunuz? Tabii ki ana dilimiz olduğu için Türkçeyi hızlı konuşuyoruz. Bu hızı İngilizce'nin yakalayamayınca olmuyor deyip pes mi ediyorsunuz? Fakat hızlı konuşmak eşittir akıcılık, yani fluency eşittir etkili iletişim demek değil. Konuşurken açık seçik tane tane konuşmak, kendinizi ifade edebilmek esas alınması gereken bir kıstas. Bugün de video çekmek için rüzgarlı bir günü seçmişim ama artık durduramayacağım bunu. Hızlı konuşamıyorum diye hiç konuşmamaktansa açık tane tane konuşup söylemek istediklerinizi söylemeye çalışmalısınız. Ayrıca hızlı konuşmaya çalışanlar telaffuz ve gramer hatalarında daha çok yaparlar. Hızlı konuşmaya odaklanmak yerine mesajınızı doğru ve anlaşılır vermeye öncelik verin. Göreceksiniz aklınıza çok daha fazla kelime, deyim, hatta komplike gramer yapıları gelecek. Mesela Barack Obama'yı düşünün. Konuşmaları hiç de hızlı değil mi? Yavaş yavaş tane tane fakat etkili konuşur. Bir dinleyin. Good evening, everybody. As you've seen by now, this isn't a normal convention. It's not a normal time. So tonight I want to talk as plainly as I can about the stakes in this election. Because what we do these next 76 days will echo through generations to come. Yani iyi konuşmak, hızlı konuşmak demek değildir. Bu aklıma diğer bir hatayı da getirdi. Başka bir dili konuşmaya çalışanların bu writing için de geçerli söylemek istediklerini Türkçeden İngilizceye çevirmeye çalışıp bir türlü olmayınca beceremiyorum veya beni anlamıyorlar dedikleri de oluyor. Ama unutmayın, sırf çeviri yaparak konuşmak çok zor. Zaten çoğu kez Türkçeden çevrilen ifadeler doğru çevrilmiş bile olsa İngilizce'de bir anlam ifade etmeyebiliyor. O yüzden mutlaka beyninizi İngilizce düşünmeye programlamak için aktiviteler yapmaya başlamalısınız. Kelime kelime çeviri yapmak yerine cümle ve kalıpları öğrenip bunları konuşma dilinde kullanmaya çalışmak gerçekten çok fark yaratacaktır. Yani it's a game changer.
Zaten diğer videolarımda tavsiye ettiğim aktivitelerin çoğu İngilizce düşünmeye yardımcı aktiviteler. Fakat İngilizce düşünmeye odaklı tavsiyelerimde bir sonraki videoda. O videodan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca acaba siz de mükemmel konuşana kadar ağzını açmak istemeyenlerden olabilir misiniz? Bir dakika. Önce telaffuzumu geliştireyim, biraz kelime öğreneyim, birazcık daha gramer çalışayım, azıcık daha düşüneyim deyip mükemmeliyetçilik mi yapıyorsunuz? Hiç konuşmuyor musunuz? Özellikle yetişkinler başkalarının önünde hata yapmaktan kaçınırlar ve utanırlar. Ve bu çok normal bir şey. İngilizce konuşurken kendinizi farklı biri gibi hissediyor olabilirsiniz. Ki aslında bilimsel olarak bu kanıtlanmış bir şey. İkinci bir dili konuşan insanların başka bir kimliğe büründükleri, kendilerini farklı biri olarak algıladıkları ortaya çıkmış çalışmalar. Yani bir anda kendini Türkçe'de çok doğal ifade eden, akıcı konuşan, özgüveni olan bir insan pozisyonundan ne söyleyeceğini toparlayamayan, kendini istediği gibi ifade edemeyen birisi pozisyonunda düşünüyorsunuz ve kendinizden şüphe duyuyor ve başka biriymiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama bu İngilizceyi sonradan öğrenen herkesin yaşadığı bir durum. Yalnız değilsiniz. Unutmayın, istediğiniz mükemmeliyete büyük bir ihtimalle erişemeyeceksiniz. Her zaman yapılması gereken, öğrenilmesi gereken bir şey çıkacak İngilizce'de. Bunun yerine yapacağınız en akıllıca şey yaptığınız hataları nasıl artıya çeviririm olmalı. Genelde konuşurken hata yapıp bazen anında farkına varırız. Önemli olan bunu bir dahaki sefere tekrarlamamaya çalışmak. Ayrıca herkesin İngilizce öğrenme ve kullanma ortamı farklı. Toplantıda, okulda veya başka bir yerde susup oturmak yerine birkaç cümleyle de olsa fikrinizi belirtmeyi deneyin. İnanın bir köşede süs gibi oturmak yerine cesaret gösterip mükemmel olmayan cümlelerle de olsa konuşup ortama katkı sağlamak sizin değerinizi daha da arttıracaktır. Kendinizi konuşma cesareti gösterdiğiniz için de kutlayın. Bir sonraki seferde daha iyisini yapmak için kendinize söz verin. İngilizcenizi eleştirenlere de kulak tıkamayı ihmal etmeyin. Diğer bir konuda kendinizi diğerleriyle kıyaslamak. Şu cümleyi YouTube ve Instagram hesabımı açtığımdan beri gelen mesajlarda çok görüyorum. Herkes konuştu, bir ben kaldım. Unutmayın, dil öğrenmek bir yolculuk. It's a journey. Herkesin yolculuğa çıkış noktası, varmak istediği yer, uğradığı duraklar, edindikleri tecrübeler ve o noktaya giderken kullandıkları vasıtalar farklı. Kimisi 6 ayda varır, kimisi 2 yılda. Ayrıca unutmayın, dil öğrenirken asla varılacak bir nokta yoktur. O noktadan sonra başka noktalar ortaya çıkar. Kimseyle bir yarış halinde değilsiniz. Birinin kullandığı metotlar size yaramayabilir. Diğerleri belki özel okuldan mezundur. Yurt dışına sık sık çıkmıştır. Belki siz yeni başlıyorsunuzdur ama onlar 5-10 yıldır İngilizce ile aşırı neşirdir. Belki sistemli bir biçimde çalışıyorlardır. Kendinize bir sorun. Sizin hedefiniz nedir? Neden İngilizceyi konuşmak istiyorsunuz ve bunun için ne yapıyorsunuz? Ayrıca içinizi rahatlatacaksa İngilizce bölümlerden mezun olan, İngilizce öğretmeni olarak mezun olan bir sürü insan da ilk başlarda şakır şakır konuşamıyor. Bunlardan birisi de bendim. Mezun olduğumda konuşma dilimin hiç de iyi olmadığını buraya not düşeyim. Konuşmak istiyorsanız bu işe zaman ayırmak ve pratik yapmak şart. Ne kadar gramer öğrenirseniz öğrenin, ne kadar kitap okursanız okuyun ve kelime dağarcığınızı geliştirin. Düzenli bir biçimde pratik yapmadıkça maalesef konuşma diliniz gelişmeyecektir. Bazıları yurt dışına çıkmadıkça İngilizce konuşma gelişmez diyor ama ben buna katılmıyorum. Belki eskiden öyleydi ama bu devirde herkesin yurt dışına çıkmak için tonlarca para dökme imkanı yok. Bence gerek de yok zaten. Kendinize çok rahat İngilizce pratik yapabileceğiniz partnerler, ortamlar bulabilirsiniz. Pek çok uygulama ve web sitesi mevcut bugünlerde. Mesela Meetup, ücretsiz konuşma grupları bulabileceğiniz bir site. Dünyanın her yerinden online katılabileceğiniz, ücretsiz katılabileceğiniz bir yer. English speaking yazıp ne tür seçenekler var görebilirsiniz. Türkiye'de de seçenekler var, yurt dışında da seçenekler var. Parayla üye olabileceğiniz siteler de mevcut. Yani hepiniz biliyorsunuz zaten. Cambly, iTalki, Tandem gibi. Yani konuşma şansım yok diye bahaneler üretmeyi bırakmalısınız.
Ayrıca illa native speaker diye Amerikalı, İngiliz, Avustralyalı birileriyle de konuşmak zorunda değilsiniz. Sizin gibi pratik yapmak isteyen bir sürü non-native insan var. Aynı zamanda acaba sadece konuşmaya odaklanıp başka hiçbir şey yapmıyor musunuz? Daha önceki videolarımda da bahsettim. Konuşmak için girdi olması çok önemli. Diğer becerilerinizi de geliştirmeye çalışmıyorsanız izole bir biçimde sadece speaking geliştirmek mümkün değil. Kendinize İngilizceye maruz kalacağınız ortamlar yaratmalısınız. Yani okumak, dinlemek, yazmak gibi. İngilizce podcastler dinlemekten tutun, İngilizce filmler seyretmek, telefonunuzun ve bilgisayarınızın dilini Türkçeden İngilizce çevirmeye kadar kendinize İngilizce ortam yaratmak için pek çok yol var. Sosyal medyayı İngilizce kullanın, İngilizce hesapları takip edin. Önemli olan sebat edip düzenli bir biçimde pratik yapmak. Düzenli demek ne demek? Her gün bir şeyler yapmaktan bahsediyorum. Haftada bir değil, hiç olmazsa her gün 5-10 dakikanızı ayırmak uzun vadede çok faydasını göreceğiniz bir tutum. Hatta İngilizce pratik yapmayı günlük yapılacaklar listesine eklemek güzel bir strateji olacaktır. Umarım bu video size bir nebze de olsa İngilizce konuşma becerisini geliştirme yolculuğunuz için biraz ışık tutmuştur. Sizler bu bahsettiğim hataların hangilerini yapıyorsunuz, yapıyor musunuz? Yoksa sizin problemleriniz başka mı? Konuşmanızı geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Aşağıda yorumlara yazmayı ve bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için like and subscribe.